Dünya tarihinin en büyük servet hikayeleri genellikle gökdelenlerde veya altın tahtlarda başlamaz. Onlar en beklenmedik yerlerde basit bir ticaretin fısıltısında başlar. İşte bu hikaye Hindistan'ın finans başkenti Mumbai'deki 27 katlı özel bir saray olan Antilya'dan değil, 1950'lerin zorlu gurbetçi liman şehri Aden'den başlıyor. Burada 1958 yılında adı Dhirubhai Ambani olan genç, cesur ve hırslı bir Hintli vardı. Henüz 26 yaşındaydı. Bir zamanlar bir petrol istasyonunda çalışmış olan bu genç, cebindeki kısıtlı sermaye ile baharat ve polyester iplik ticaretine girmeye karar verdi. Başlangıçta kurduğu o küçük işletme, Reliance Commercial Corporation. Kurucu Dhirubhai Ambani, doğum 1932, ölüm 2002, ticaret hayatına Yemen'in Aden şehrinde bir petrol istasyonunda görevli olarak başladı. Reliance Commercial Corporation'ı 1958'de kurdu. Dhirubhai kısa sürede ticareti Hint alt kıtasına taşıdı ve ailesiyle birlikte Mumbai'ye döndü. Ancak geri döndükleri yer bugünkü gösterişli rezidanslardan çok uzaktı. Mumbai'de 2 odalı, mütevazı bir dairede kalabalık bir şekilde yaşıyorlardı. Bu mütevazılık, Hint toplumunda sıklıkla görülen ama Ambani'nin vizyonuyla tamamen tezat oluşturan bir durumdu. O sadece geçimini sağlamayı değil, Hint ekonomisinin çehresini değiştirmeyi hedefliyordu. Dhirubhai, ticaretle elde ettiği ilk sermayeyi çok daha büyük bir hırs için kullandı: tekstil üretimi. Gujarat'ın Naroda bölgesinde Hindistan'ın en iyi tekstil fabrikalarından birini kurdu. Markasının adı Vimal. Kaliteye ve pazarın talebine odaklanarak kısa sürede Vimal adını Hindistan'ın her köşesine ulaştırdı. Ancak Dhirubhai'yi diğer iş insanlarından ayıran şey sadece üretim değildi. Dikey entegrasyon adını verdiği dehasıydı. Reliance'ın ilk büyük markası Vimal oldu. Dhirubhai'nin temel iş felsefesi, dikey entegrasyon. Yani ipliğin ham maddesinden son tüketiciye ulaşan kumaşa kadar tüm süreci kontrol etmek. Ona göre bir işi büyütmenin tek yolu ham maddeden nihai ürüne kadar tüm zincire hakim olmaktı. Polyester iplik üretecekseniz petrokimya tesisine ihtiyacınız vardı. Petrokimya için rafineriye. Dhirubhai, Hindistan'ın zorlu lisans ve bürokrasi dönemi olan Lisans Raj döneminde bile bu vizyonuyla rakiplerini alt etti. Onun mottosu basitti: önce pazar kapasitesini oluştur, sonra üretime başla. Bu yaklaşım Reliance'ı 1970'lerin sonuna doğru büyük bir hamleye itecekti: halka arz. 2002 yılı Ambani ailesi ve tüm Hint iş dünyası için bir şok dalgası yarattı. İmparatorluğun mimarı Dhirubhai Ambani vefat etti. Onun vefatı arkasında sadece bir şirketler grubunu değil, aynı zamanda çözülmemiş bir sorunu da bıraktı. Resmi bir vasiyetname yoktu. Dhirubhai'nin 2 oğlu Mukesh Ambani ve Anil Ambani uzun yıllardır babalarının gözetiminde holdingi birlikte yönetiyorlardı. Mukesh daha çok operasyonel ve teknik alanlara, petrokimya ve rafinerilere odaklanırken Anil finans, telekom ve enerji üretimi gibi yeni büyüme alanlarını yönetiyordu. Ancak babalarının ölümünden sonra aralarındaki gerginlik hızla açıktan bir çatışmaya dönüştü. İki kardeş, Hint medyası tarafından manşetlere taşınan acımasız ve halka açık bir güç mücadelesine giriştiler. Bu anlaşmazlık, Hindistan'ın en büyük ve en değerli özel sektör şirketini felç etme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Holding, Mukesh'in çekirdek iş tanımına, yani petrokimya ve rafinerilere mi odaklanacaktı, yoksa Anil'in büyüme işi olarak gördüğü telekomünikasyon ve enerjiye mi? Bu sadece bir iş stratejisi anlaşmazlığı değil, iki farklı vizyonun savaşıydı. Çatışmanın doruk noktası, anneleri Kokilaben Ambani'nin arabuluculuğuyla sona erdi. Ambani kardeşler, babalarının resmi bir vasiyetname bırakmaması üzerine 2002'den 2005'e kadar süren şiddetli bir miras kavgası yaşadı. Anlaşmazlık, aile büyüğü Kokilaben Ambani'nin arabuluculuğuyla 2005 yılında resmi olarak çözüldü. 2005 yılında yapılan bu tarihi anlaşmayla dev holding ikiye bölündü. Birincisi Mukesh Ambani.
Dhirubhai'nin kurduğu petrokimya ve rafineri, çekirdek işini içeren Reliance Industries Limited grubunu aldı. İkincisi Anil Ambani. Finans, telekomünikasyon, enerji üretimi ve altyapıyı içeren yeni ve büyüyen işleri kapsayan Reliance Anil Dhirubhai Ambani grubunu aldı. Bölünme her iki kardeşe de kendi imparatorluklarını kurma özgürlüğü verdi. Ancak zaman iki farklı kaderin habercisi olacaktı. Bölünme sonrası Mukesh Ambani, Reliance Industries Limited'in temel gücü olan petrokimya ve enerjiye odaklandı. Vizyonunun kalbi, Gujarat'ta kurulan ve tek bir yerde bulunan dünyanın en büyük petrol rafinerisi kompleksi olan Jamnagar oldu. Bu tesis, Dhirubhai'nin dikey entegrasyon ruhunu yaşattı ve sadece Hint değil, global bir enerji oyuncusu yaptı. Reliance Industries Limited'in Jamnagar rafinerisi 1999'da faaliyete geçti ve dünyanın tek bir yerde kurulu en büyük rafinerisi oldu. Enerji operasyonları Hindistan'ın mal ihracatının önemli bir kısmını oluşturarak ulusal ekonomiye büyük katkı sağladı. Mukesh Ambani enerjideki gücünü pekiştirirken küresel ekonominin geleceğinin petrolden çok veride olduğunu fark etti. 2010'lu yılların ortasında hayatının en büyük ve en riskli kumarına girişti. Telekomünikasyon pazarına geri dönmek. Kardeşinin telekom şirketinin varlığına rağmen Mukesh, bu alanı verinin yeni petrol olduğu inancıyla tamamen sıfırdan ve devasa bir yatırımla yeniden tanımlamaya kararlıydı. 2016 yılında Reliance Jio Infocomm Limited piyasaya sürüldü. Jio sadece yeni bir mobil ağ değildi. Hindistan'ın dijitalleşme sürecinin katalizörüydü. Mukesh, ağını tamamen 4G teknolojisine dayandırdı ve piyasaya inanılmaz derecede ucuz, başlangıçta neredeyse ücretsiz veri tarifeleriyle girdi. Sonuç bir devrimdi. Hint halkı cep telefonuyla sadece konuşmaktan çıkıp dünyanın en büyük veri tüketicisi haline geldi. Jio, 6 aydan kısa bir sürede 100 milyonlarca aboneye ulaştı ve ülkedeki tüm telekomünikasyon dengesini kalıcı olarak değiştirdi. Küçük telekom şirketleri piyasadan silinirken Hindistan dijital bir süper güce dönüştü. Jio devrimi 2016'da başladı. Jio, 4G hizmetlerini piyasaya süper ucuz fiyatlarla sunarak Hindistan'ı dünyanın en büyük mobil veri tüketicisi haline getirdi. Bu stratejik adım, Rel'in değerini katladı ve Mukesh Ambani'yi dünyanın en zenginleri arasına soktu. Bu arada Anil Ambani'nin kurduğu Adak grubu ise tam tersi bir yörünge izliyordu. Hızlı büyüme vaadiyle girdiği telekom ve altyapı projeleri, yüksek borçluluk ve sert rekabet nedeniyle finansal sıkıntıya girdi. Anil Ambani'nin şirketleri birbiri ardına iflas ve mali çöküşlerle karşılaştı. Kardeşlerin 2005'teki kaderleri 15 yıl içinde tamamen farklı yönlere savrulmuştu. Ambani ailesinin bu inanılmaz gücü ve zenginliği Hint kamuoyunda karmaşık duygular uyandırıyor. Bir yandan ulusal gurur kaynağı olarak görülürken diğer yandan ultra lüks yaşam tarzları dikkat çekiyor. Bunun en somut örneği Mumbai'deki 27 katlı 600 personelli konutları Antilya. Bu devasa yapı Hindistan'ın zenginlik ile yoksulluk arasındaki uçurumu simgeleyen çarpıcı bir tezat olarak görülüyor. Antilya, Güney Mumbai'de bulunan tahmini 1 ila 2 milyar dolar değerinde 27 katlı özel konuttur. Ailenin 3 helikopter pisti, 6 katlı otoparkı ve kar odası gibi lüksleri barındıran bu evi, Hindistan'ın ekonomik eşitsizliğinin küresel bir simgesi olarak gören eleştiriler mevcuttur. Artık 60'lı yaşlarında olan Mukesh Ambani, imparatorluğun geleceğini güvence altına almak için yönetim yetkilerini yavaş yavaş çocuklarına devretmeye başladı. Yeni nesil, miras alınan holdingi değil, dijitalleşen ve yeşil enerjiye yönelen bir dünyayı yönetmeye hazırlanıyor. Mukesh Ambani ve eşi Nita Ambani'nin 3 çocuğu, holdingin 3 ana büyüme kolunun başına geçti. Birincisi Akash Ambani, Reliance Jio'nun dijital yönetim kurulu başkanı oldu. İkincisi Isha Ambani, Reliance Retail perakende işlerini yönetiyor. Üçüncüsü Anant Ambani, yeni enerji, yeşil enerji alanındaki dev yatırımları denetliyor. Rel, bu yeni dönemde odak noktasını üçlü büyüme motoru üzerine kurdu. Enerji, dijital ve perakende.
Özellikle perakende kolu olan Reliance Retail, Hindistan'ın en büyük perakende oyuncusu haline geldi. Alibaba ve Amazon gibi küresel devlerle rekabet eden şirket, Mukesh'in dikey entegrasyon felsefesini bu kez tüketici ürünlerine uyguluyor. Ancak Ambani'nin en iddialı ve geleceğe yönelik yatırımı yeşil enerji alanında. RIL 2035 yılına kadar net karbon sıfır olmayı taahhüt etti. Bu petrokimya devinin devasa bir dönüşüm yaşayacağı anlamına geliyor. Şirket, güneş enerjisi, hidrojen ve batarya üretimi için büyük tesisler kurarak enerji geleceğinde de liderliği elinde tutmayı hedefliyor. RIL, 2035 yılına kadar net karbon sıfır olma taahhüdü verdi. Yeni nesil liderlik, RIL'in ana büyüme motorlarını dijital, Akash, perakende, İSHA ve yeni enerji, Anand olarak 3 ana alana ayırmış durumda. Bu kurumsallaşma ve küresel teknoloji devleriyle Google, Meta, Saudi Aramco yapılan büyük ortaklıklar, Reliance'ı sadece bir Hint devi olmaktan çıkarıp küresel ekonomi ve jeopolitikte etkili bir güç haline getirdi. Ambani ailesinin hikayesi, bir ailenin hikayesinden çok daha fazlasıdır. Bu, modern Hint ekonomisinin kendi hikayesidir. Dhirubhai'nin Aden'den başlayan yolculuğu, Hindistan'ın kapalı bir ekonomiden küresel bir güç olmaya doğru attığı her adımı yansıtır. Reliance Industries'in devasa ölçeği, Hindistan ekonomisi üzerinde ölçülemez bir etkiye sahiptir. Şirket, ülkenin mal ihracatının yaklaşık %7'sini ve tüm vergi gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturarak devlet için hayati bir ekonomik güç haline gelmiştir. Bu durum Ambanilere sadece zenginlik değil, aynı zamanda Hint siyasetinde ve ekonomisinde muazzam bir nüfuz da sağlamıştır. Ancak bu nüfuz eleştirilerin odağı olmaya devam ediyor. Eleştirmenler, ailenin tekelci uygulamalarını ve siyasi bağlantılarını kullanarak rekabeti boğduğunu ve Hindistan'da bir plütokrasi, zenginlerin yönetimi yarattığını iddia ediyorlar. RIL, Hindistan'ın gayri safi yurt içi hasılasının önemli bir kısmına katkıda bulunuyor ve Hindistan'ın mal ihracatının yaklaşık %7'sini tek başına gerçekleştiriyor. Eleştiriler, ailenin siyasi nüfuzunun çok yüksek olduğu ve piyasada adil rekabeti engellediği yönünde yoğunlaşıyor. Mukesh Ambani'nin başarısı, Hint rüyasının en parlak ve en tartışmalı yansımasıdır. O, ülkenin ekonomik gelişimini, teknolojik atılımlarını ve aynı zamanda büyüyen eşitsizlik sorununu temsil ediyor. Ambani İmparatorluğu, Dhirubhai'nin vizyonuyla başladı, Mukesh'in stratejik dehasıyla zirveye ulaştı ve şimdi yeni neslin omuzlarında yeşil ve dijital bir geleceğe doğru ilerliyor. Bu devasa mirasın en büyük sorusu şudur: Ambaniler Hindistan'daki ekonomik gücü merkezileştirmeye devam mı edecekler, yoksa bu gücü ülkenin küresel ekonomideki yerini sağlamlaştırmak için mi kullanacaklar? Bir zamanlar Eden'den yola çıkan küçük bir tüccarın soyundan gelen bu aile sadece bir servet yaratmakla kalmadı, aynı zamanda Hindistan'ın ve modern dünyanın geleceğini de şekillendirmeye devam ediyor.